Peki, hadi başlayalım. Şu an beni dinlerken etrafınızın onlarca, hatta belki yüzlerce bilgisayarla dolu olduğunu söylesem ne derdiniz? Yok yok, aklınıza hemen o masanızdaki ya da kucağınızdaki cihaz gelmesin. Benim bahsettiğim şey çok daha küçük, çok daha gizli ve aslında modern hayatımızı mümkün kılan o görünmez kahramanlar. Şimdi size basit bir soru. Evinizde kaç tane bilgisayar var? Şöyle bir düşünün. Bir mi, iki mi? Hadi diyelim laptopu, tableti, akıllı telefonları falan da saydınız. Olsun olsun 5. Ama size desem ki gerçek sayı bunun kat be kat üzerinde, işte o zaman işler biraz değişiyor. Çünkü asıl mesele bilgisayar derken tam olarak neyi kastettiğimiz. İşte bu bölümde tam da bu konuya, yani o görünmez bilgisayarların dünyasına dalıyoruz. Bakalım modern yaşamı nasıl da sessiz sedasız onlar yönetiyormuş. Çünkü işin aslı şu ki, bilgisayarların ezici çoğunluğu o bildiğimiz, gördüğümüz cihazlar değil. Onlar nerede mi? Her yerdeler. Çamaşır makinenizin hangi programda çalışacağını söyleyen o küçük beyin, arabanızın motorunu en verimli şekilde çalıştıran o akıllı parça ya da sabah kahvenizi tam istediğiniz gibi yapan o minik denetleyici, işte onların hepsi birer bilgisayar. Peki bu gizli dünyanın kalbinde ne var? İşte burada karşımıza iki farklı beyin çıkıyor. Mikro işlemci ve mikro denetleyici. Gelin bu ikisi arasındaki farka bir bakalım, çünkü bütün hikaye aslında burada başlıyor. Şimdi aralarındaki temel farkı çok net görebiliriz. Soldaki mikro işlemci, yani MPU, bildiğimiz anlamda bir bilgisayarın beyni. Güçlü, genel amaçlı ama tek başına bir hiç. Çalışması için dışarıdan bellek, yani RAM ve ROM, giriş çıkış birimleri gibi bir sürü arkadaşa ihtiyacı var. Sağdaki mikro denetleyici, yani MCU ise bambaşka bir dünya. O, işlemciyi, belleği, portları, her şeyi tek bir yonganın içine sığdıran tam bir hepsi bir arada çözüm. Bu benzetme durumu mükemmel özetliyor aslında. Düşünün ki mikro işlemci Michelin yıldızlı bir şef. Harika yemekler yapabilir ama ona dev bir mutfak, en iyi fırınlar, bıçaklar, yani bir sürü yardımcı ekipman vermeniz lazım. Tek başına bir anlamı yok. Mikro denetleyici ise o meşhur İsviçre çakısı. Küçük, kompakt ama içinde tirbuşondan makasa, tornavidaya kadar belirli işleri yapmak için ne gerekiyorsa var. Tek başına yeterli. İşte o şef ve mutfağı benzetmesinin teknik çizimi de bu. Gördüğünüz gibi mikro işlemci tam ortada. Ama çalışabilmesi için bakın nelere ihtiyacı var. Dışarıdan bağlanan bir RAM, bir ROM, çeşitli giriş çıkış birimleri. Yani etrafında koca bir sistem kurmanız gerekiyor. Tam da o şefin mutfağı gibi. Mikro denetleyiciye baktığımızda ise manzara tamamen farklı. İhtiyacınız olan her şey, ama her şey tek bir paketin içinde. CPU çekirdeği, programları saklayacağınız bellek, verileri tutacağınız RAM, dış dünyayla konuşmasını sağlayan dijital ve analog portlar hepsi tek bir yongada. İşte İsviçre çakısı dememizin sebebi tam olarak bu. Peki bu küçük ve yetenekli İsviçre çakılarını nerede kullanıyoruz? İşte bu sorunun cevabı bizi gömülü sistemler dünyasına götürüyor. Gömülü sistemin tanımı aslında çok basit. Büyük bir cihazın içine gömülmüş ve sadece tek bir işi yapmakla görevli olan özel bir bilgisayar. Anahtar kelime bu. Tek bir iş. Başka hiçbir şeyle ilgilenmez. Görevi neyse onu yapar. Hem de mükemmel bir şekilde. Mesela modern bir arabanın motor kontrol ünitesi. Görevi sadece motoru yönetmek. Anlık olarak yakıtı ayarlar, ateşlemeyi kontrol eder, emisyonları düzenler, bitti. Ya da çamaşır makineniz. İçindeki o küçük denetleyici ne yapar? Su sıcaklığını ayarlar, tamburu çevirir, programı adım adım uygular, başka bir şey yoktur. Hatta bisikletinizdeki o minik kilometre sayacı bile bir gömülü sistemdir. Tekerleğin ne kadar döndüğünü sayar, hızı hesaplar ve ekrana yazar. Tek görevi budur. Peki neden her şeyin içine bu küçük beyinlerden koymaya bu kadar meraklıyız? Çünkü bir sürü avantajı var. Cihazları daha verimli hale getiriyorlar, onlara yeni özellikler eklememizi sağlıyorlar. Üstelik hem maliyeti hem de boyutu inanılmaz derecede düşürüyorlar ve en önemlisi eski mekanik sistemlere göre çok daha güvenilirler. Bu da eskiden yapılması imkansız görünen yepyeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Tabii bu görünmez devrimin arkasında dev isimler, efsaneleşmiş ürün aileleri var. Gelin bu dünyanın kahramanlarıyla tanışalım. Her şey aslında Intel'in efsanevi 8051 ile başladı desek yeridir. Resmen endüstri standartını belirledi. Sonra sahneye Atmel'in AVR serisi çıktı.
Özellikle hobi elektroniğiyle uğraşanlar bilir, adeta bir fenomendi. Mikrochip'in PIC ailesi endüstrinin yük beygiri oldu. O kadar sağlam ve güvenilirdi. Texas Instruments ise MSP430'la en az gücü ben tüketirim diyerek kendi alanını yarattı. Yani hepsi kendi döneminin devleriydi. Ama günümüzde pazara baktığımızda tek bir ismin ezici bir hakimiyeti var. ARM. ARM'ın olayı biraz farklı. Kendileri çip üretmiyor, onun yerine işlemci tasarımlarını lisanslıyorlar. Ve bu model o kadar başarılı oldu ki bugün akıllı telefonlardan tutun da en basit sensörlere kadar her yerdeler. Rakamı duyunca şok olacaksınız. Yılda 25 milyardan fazla ARM tabanlı çip üretiliyor. Yani gezegendeki her bir insan için yılda 3'ten fazla yeni beyin demek bu. İnanılmaz bir rakam. ARM'ın bu başarısının arkasındaki en büyük güçlerden biri de Cortex-M ailesi. Bakın, resmen her iş için bir çözüm sunuyorlar. En basit, en düşük güç gerektiren işler için M0 var. Biraz daha güç gerektiğinde M3 devreye giriyor. Ses, görüntü gibi daha karmaşık işler için dijital sinyal işleme yetenekli M4 var ve en tepede en zorlu görevler için M7. Yani neye ihtiyacınız varsa ona uygun bir çekirdekleri var. İyi de bu mikro denetleyicileri bu kadar verimli, bu kadar etkili yapan şey ne? Tasarım felsefelerinin arkasında ne yatıyor? Cevap, RISC adı verilen bir mimaride gizli. Şöyle düşünün, CISC yani karmaşık komut seti tek bir komutla bir sürü iş yapmaya çalışan bir yaklaşım. Git, kahve yap, getir gibi tek bir karmaşık komut düşünün, bu donanımı zorlar. RISC yani azaltılmış komut seti ise tam tersi. Mutfağa git, suyu koy, düğmeye bas gibi çok basit ve hızlı komutlar kullanır. Her komut çok basit olduğu için inanılmaz hızlı çalışır. Mikro denetleyicilerin amacı da neydi? Tek bir işi en verimli ve en az enerji harcayarak yapmak. İşte bu yüzden ARM da dahil olmak üzere neredeyse hepsi RISC mimarisini kullanıyor. Bu sayede hem çok hızlı oluyorlar hem de çok az güç tüketiyorlar. Yani tam bir kazan-kazan durumu. Bu şekil ilk bakışta çok karmaşık görünebilir ama aslında her şeyin özeti. Bu bir Cortex-M4'ün bellek haritası. Detaylara takılmayın sakın, önemli olan ana fikir. Görüyor musunuz? Her şey ne kadar düzenli. Program kodunun nerede duracağı belli, verilerin nerede olacağı belli, diğer birimlerin yeri belli, her şeyin yeri milimetrik olarak ayarlanmış. Hani demiştik ya, bu dağınık bir şefin mutfağı değil, bu her bir parçasının tek bir amaç için kusursuzca tasarlandığı bir İsveç reçakasının planı. Artık sanırım etrafınızdaki dünyaya biraz daha farklı bir gözle bakacaksınız. Kullandığınız her cihazın içinde sessizce görevini yapan o küçük beyinleri düşüneceksiniz. Kahve bardağınızdan tutun da ayakkabınıza kadar her şeyin içine bir gün bir mikro denetleyici girebilir. Peki, size soruyorum. Aklınıza gelen keşke şunun da bir beyni olsa dediğiniz ilk sıradan eşya ne olurdu?